Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay tığ işi kare motiften bebek patiğinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bebek patiği 2-3 yaş için uygundur. Videomun içerisinde patiğin yaş ya da ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken ölçüm tablosunu paylaşacağım. Modelin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünü kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2.20 mm ile patiği öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden patiğin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 3 adet zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapar iken bir sonraki renge geçiş yapacağız. İlk iki sıra çok önemli. Özellikle dikkat edelim. Bütün ipleri alttan yürütmeye devam ederek halkanın içerisine 2 trabzan, yapmış olduğumuz 4 adet trabzanın 2 tanesi sarı, 2 tanesi beyaz olmuş oldu. 2 adet zincir, halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, ikinci trabzanı yaparken sarıya geçiş yapacağız. Beyaz ipi alttan yürütmeye devam ederek 2 tane ikili trabzan, 2 adet zincir, halkanın içerisine 2 trabzan ve ikinci trabzanı yaparken tekrar beyaza geçiş yapacağız. Ve daima yeni geçtiğimiz rengi arka taraftan geçirerek devam edeceğiz. Şimdi sarıyı tekrar alttan yürüterek 2 trabzan, iki zincir, halkanın içerisine 2 trabzan, ikinciyi yaparken sarıya geçiş yapacağız. Beyazı tekrar alttan yürüterek 2 trabzan, sihirli halkanın ipini burada sıkıştıralım. Bir zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Ve birinci sıradaki renk geçişlerini bu şekilde tamamlamış olduk. 2 adet zincir, ilk boşluğun içerisine ikili trabzan, sarı renkli alttaki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 trabzan yapacağız. Beyazı alttan yürütmeye devam edelim ve ikinci trabzanı yaparken beyaz renge geçiş yapacağız. Yani başlangıç zinciri ile birlikte dördüncü trabzanı yaparken beyaza geçiş yapıyoruz. Bu kez sarıyı alttan yürüteceğiz. 2 beyazın üzerine yan yana 2 trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan,
Alttaki iki beyazın üzerine iki tane ikili trabzan ve ikinciyi yaparken sarı renge geçiş yapacağız. Beyaz rengi alttan yürütmeye devam edeceğiz. Yan yana iki tane sarı renk ile ikili trabzan. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sadece köşelerde aynı renk kullanacağız. Her köşede farklı bir renk yapmış olacağız. Yan yana iki tane sarı ile trabzan. İkinciyi yaparken beyaza geçeceğiz ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Birinci köşeyi tamamlamak için boşluğa 2 trabzan, 1 zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Dilerseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi her sırada desen kendisini tekrar edecek. Sarı renk ile örerken beyazı alttan yürüteceğiz. Beyaz ile örerken de sarı rengi alttan yürüteceğiz. Buradaki orta noktaya gelene kadar her kenarda bu şekilde birinci köşede sarı, ikinci köşede beyaz, üçüncü köşede tekrar sarı ve dördüncü köşede beyaz kullanarak kareyi yükseltmeye devam edeceğiz. Üç adet zincir, ilk boşluğun içerisine ikili trabzan ve buradaki sarı son trabzanı yaparken renk değiştirerek beyaza geçiş yapacağız. Alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız. Beyaz rengi alttan yürütmeyi unutmayalım. Ve bakın ikinci sırada 4 tane trabzan yapmıştık. Üçüncü sırada ise başlangıç zinciri ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanı yaparken beyaza geçiş yapıyoruz. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Köşeye kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım.
2 tane trabzanı yaptık. 3, 4, 5, 6. trabzanı yaparken sarı renge geçiş yapacağız ve bu bölgeyi yaparak sıra sonuna kadar aynı kurallara uyarak yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldim ve birinci köşeyi tamamlamak için boşluğa 2 trabzan, 1 zincir, ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. 3 adet zincir, boşluğa ikili trabzan ve şimdi alt sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. Zincir ile birlikte 2 trabzanı yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8.'yi yaparken renk değişimi yapacağız. İkinci sırada 4 trabzan, üçüncü sırada 6. trabzanı yaparken beyaza geçtik. Dördüncü sırada 8. trabzanı yaparken beyaza geçeceğiz. Bir üst sırada da 10. trabzanı yaparken, yani bu ara noktayı kesinlikle kaçırmıyoruz. Bu şekilde toplam 9 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 9 sıra yaptım ve 9. sıranın sonuna geldiğim zaman 2 zincir ile ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak kareyi bu şekilde tamamladım. Ve yapmış olduğumuz karenin ölçüsü tam olarak 15 santimetre. Patiğin yaş ya da ay grubunu büyütmek veya küçültmek için yukarıda paylaşmış olduğum tablodan faydalanabilirsiniz. Şimdi patiğin dikim aşamalarına geçelim. İpi kopartmış olduğumuz yer sağ tarafta kalacak şekilde ikiye katlayalım. Yani dış yüzü içeriye bakacak vaziyette. Buradan yaklaşık 8 santimetrelik bir alanı boş bırakacağız. Burası boğaz kısmını oluşturacak. Bu şekilde katladığımız zaman patiğin arka tarafını dikeceğiz. Topuk bölümünde zikzaklar oluşturarak dikmeye devam edeceğiz. Parmak uçları için 7 santimetrelik bir alan kalana kadar dikeceğiz. Ve bu 7 santimetrelik alanda da üçgen bir görüntü oluşturarak üst tarafı ve alt tarafı dikerek patiğin tüm dikim aşamalarını tamamlamış olacağız. Hangi rengin boğaz kısmına gelmesini istiyorsanız o şekilde dikme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Patiğin dikim aşamalarına başlayalım.
Evet, böylelikle patiğin tüm dikim aşamalarını tamamladık. Şimdi iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Ve patiğin alt taraftan görünümü bu şekilde olmuş oldu. Burayı da katladığımız zaman boğaz bölümünü oluşturacak. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.